Merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Üstelik kendi mesleğimle ilgili bir video bu. Niye yapma gereği duydum onu söyleyeyim öncelikle. Geçtiğimiz günlerde Sirkeci'de bir fotoğraf seven dostum, onun mağazasında gençlerle karşılaştım. Analog makineye talep eden gençler bunlar. Şu anda bir dijital, sayısal bir dönemde yaşıyoruz. Telefonların bile geçmişteki kameralarla yarıştığı bir dönemde, kalite yarışında gençlerimiz birdenbire ta bundan 180 yıl önce kullanılan bu eski makinelere rağbet edip film alıp bunları banyo yapıp tab edip eski fotoğrafçılıklarını tekrar canlandırıyorlar. Uzun bir dönem dijital dünya her şeyi ezip geçecek tezi vardı. Bir şey farkına vardık bu süre içinde. Dijital dünyaya rağmen insanlar daha çok manuel, işin başlangıcında olduğu gibi kafa yorup bir takım şeyleri elde etme çabası içine giriyorlar ve özellikle gençlerimiz. O yüzden çok ciddi bir umut ışığı parladı beynimin derinliklerinde. Benim mesleğe başladığım yıllardaki ilk fotoğraf makinem Lübiter, sonraki dönemdeki Leica'm ve bunlarla başlayan fotoğrafın öyküsünü genç kardeşlerime anlatmak istiyorum. Fotoğrafın tarihçesi çok ama çok eskilere dayanıyor. Yani binlerce yıl önce insan gözünün gördüğü şeyi bunu nasıl kalıcı hale dönüştürüp aktarırım diye düşünmüş. Bu düşler gariptir. Bizim Mezopotamya'da Basralı El Hasan isminde bir kardeşim. Kendisi Bin Heysem olarak tanımlanıyor. İlk fotoğraf makinesinin tasarımını yapıyor. Üstelik bir güneş tutulmasını kayıt altına almak için. 500 sene sonra Leonardo kafayı yoruyor. Böyle bir tasarım yapıyor. Bir delikten geçen ışığın içinden geçen görüntüyü bir yere yansıtıyor ama 1827'lerde Joseph Niepce isminde bir Avrupalı bunu tasarlıyor ve bir fotoğraf çekiyor. Çektiği fotoğraf çok ilginç. Bir güvercin yuvası, ilk çekilen fotoğraf. Tabii fotoğrafı çekmek önemli ama onun bir şeyde kalıcı olması lazım. O da biraz kimya sorunu. O kimya dediğimiz, işte birazdan göstereceğim, bu kimyasallarla edilen bir şey. Yani bir cam yapıyorsunuz, o cama bir ışığa duyarlı bir kimya solüsyonu koyuyorsunuz. O ışıkla temas ettiğinde o solüsyondaki değişim bir şekilde kalıcılaştığında fotoğrafa dönüşüyor. Bakın binlerde başlayan bir olay, 1500'lerde tasarlanıyor. 1827'lerde ilk uygulaması ve sanayi devriminin başlangıcı olan tarihlerde ilk fotoğraf makinesinin Paris'te dünyaya tanıtılması. İnanılmaz bir hızla gidiyor. 1839'lardan bahsediyorum ve 180 yıllık bir yolculukta ilk adımlar nerede atılıyor biliyor musunuz? Çok açık söylüyorum. Bizim coğrafyamızda bakın 1840'larda İstanbul'a gelinip fotoğraf çekilmiş. Şimdi bu fotoğraf makinesini ben ilk kullandığım makinayla anlatmak istiyorum. İlk kullandığım makinelerden biri şu anda yok. Bir hırsız evime girip o makinemi almıştı. Kuzenimin bana hediye etti. Çok basit. Tek mercekli, tek obturatörlü yani açılır kapanır bölümü minicik bir yayla çalışan bir sistem. İçine koyduğum film buydu 6.6. Sonraki yıllarda param yettiğinde bu makineyi aldım. Lübiter 6.6 yani içine koyduğunuz bu filmin üzerindeki kimyasal, filmin genişliği bakın üzerine yazıyor. Duyarlılığı, bütün bunlar size anlatacaklarım. Evet 6.6 fotoğraf çeken bir film. 100 asa. Asa ne demek biliyor musunuz? Filmin ışığa karşı duyarlılığının ölçeği. Yani metre gibi, santimetre gibi ışığa duyarlılığı anlatırken asa veya din diyoruz. Evet 100 asalık orta ölçekli duyarlı bir film. Bu filmi alıyoruz, makinamıza yerleştiriyoruz ama bunun çok açık, çok dikkatli şekilde yapılması lazım. Mümkün olduğu kadar karanlık olmazsa bile karanlığa yakın bir ortamda çünkü bu filmler çok duyarlı. Yani açıldığında hafif bir yanlış hareketle film kaba tarifle yanar. Yani o ışığa duyarlı tarafı, o özelliği biter. Çektiğimiz fotoğraflar üzerinde lekeler veyahut da hiçbir şey çıkmaz. O yüzden bu filmi makineye yerleştiriyoruz. Makinenin, benim ilk kullandığım makineden biri objektifi. Bu da vizör merceği. Buna bakarken eskiden böyle vizöre böyle bakıyormuşuz. Uzun bir dönem bu tür makineler kullanılmış. 12 tane fotoğraf çekilen bir film kullanıyorsunuz.
Sonraki yıllarda Leica diye bir model çıkıyor. Bunda da 36 kare dediğimiz 35 milimetre, yani burada bakıyorsunuz 120 milimetre, burada da 35 milimetrelik bir film kullanılıyor. Bunu da aynı şekilde makineye yerleştirmek özen isteyen bir iş. Bunu kesin öğrenmemiz lazım. Makineye yerleştirdikten sonra fotoğrafları çekiyoruz. Fotoğrafları çekerken çekim tekniği kesin ve kesin bir öğreticiden ders almanız lazım. Bu Leica çok zor kullanılan bir makine ama makinenin kralı. Yani şu elimdeki makinenin değeri yani birkaç tane bir dijital makine eder diyebilirim. Çünkü aşağı yukarı 60-70 yıldan beri değişmeyen bir teknoloji, hatta 80 yıldan beri değişmeyen bir teknoloji uygulanıyor. Bütün makinelerin ortaya çıkışı hep o savaş dönemlerinde. Savaş fotoğrafları çekmek için, bunun propagandasını yapmak için. Evet, Leica'ya koyduk. Leica'nın vizör dediğimiz olay dışarıda. Bunun objektifle bağlantısını kuran bir sistem var. Buna biz telemetre diyoruz. Evet, gözümüzü ışığa doğru çekirdiğimizde gözümüzün siyah nokta diye tanımladığımız yer aslında o gözümüzün kara kutusunun açılma ve kapanmasını sağlayan sistem. Onu diyafram deriz. Az ışığa maruz kaldığımızda karanlık ortamda gözümüzün siyahı büyür, kocaman olur. Böylelikle diyaframa açılır. Şu anda dünyada diyaframa en çok açılabilecek objektif 0.9 diye tanımlanan, yani çünkü gözünkü 1 oluyor. Yani gözümüzün açılma boyutu 1 ise ondan biraz daha çok açılan 0.9'lu bir mercek ama çok pahalı. Leica ve Canon firmaları yaptılar bunları. Çok pahalı ama özel bir mercek çünkü gözün gördüğü her yerde güzel bir fotoğraf çekmek için. Peki bu bir ölçeği elindeki objektifte kaç oluyor? 3,4. Çünkü bu süper geniş açı, yani 1950'lerde yapılmış bir objektif halen kullanılıyor. İnsanın görme açısı 90 derece tek gözle. Bunu biz 50 milimetre olarak tanımlıyoruz. Yani 50 milimetrelik bir objektif aldığımızda bizim vasat bir insan gözünün gördüğü açıda görüyoruz. 50'den aşağı indiğinizde genişliyor. Açı genişliyor. 50'den yukarı çıktığımızda açı daralıyor. Açı daraldığı anda teleobjektif oluyor. Yani şu anda bende bir makine var, Nikon'un P900. Onda o açı ne biliyor musunuz? 2000 milimetre. Yani 2000 milimetre dediğim zaman 50'ye bölün. Yani gördüğünüz bir objeyi, baktığınız bir objeyi 40 kere yaklaştırıyor. Hatta onun bir üst modelini 3000 yaptılar. Yani 3000 milimetre. Geçmişte bu objektifler var mıydı? Vardı. İnanın bu masa kadardı. Yani taşıması için bir traktöre ihtiyaç duyulurdu. Şimdi o 2000 milimetrelik bendeki P900 objektifle ayın yüzeyinde uluslararası uzay istasyonunun geçiş saatini saptarsam, uzay istasyonunu böyle bir T şeklinde görüyoruz. Hatta ortada bir çizgili T. Kraterin üzerinde yerleştirdiğim zaman düşünebiliyor musunuz? Uzayda dolaşan insan yapısı bir cismi ayın üzerinde çekebiliyorsunuz. Ama çekmek için sehpa gerekiyor. Çünkü o kadar dar bir açıya odaklanmış bir objektifin asla ve asla sallanmaması lazım. İşte bu teknikler ancak derslerle öğrenilir. Yani dedim ya, açıyı daralttık, teleobjektif oldu. Açıyı genişlettik, geniş açı oldu. Çok geniş açılar var. Biz onlara balık gözü diyoruz, fisheye. İşte o da bir moda. Hatta onun yuvarlağı var böyle, kocaman bir yuvarlak içinde görüyoruz. O da bir objektif. Bana dünyaca ünlü sinemacı Elia Kazan'ın hediye ettiği, benim de sonradan kardeşime verdiğim bir 16 milimetre fisheye Nikon objektif var. Benim için çok değerli. Kardeşim de duruyor. O da fotoğrafçılık yaptığı için muhteşem bir objektif. Yani yapıldığı tarihler 1960'lardan bahsediyorum. Teknoloji hep var. Ama tabii ki bu teknoloji sadece Batı'ya mı ait? Hayır, demin dediğim gibi. Yani Basralı El Hasan bin Heysem bunu tasarlamış. Ama sponsor bulamamış. Nedense bizdeki sponsorlar bu Orta Doğu'da ceplerine hep akrep gelip sadece eğlence, yani Aragüler'in tanımlamasıyla televoleye para yatırırlar. Yani magazine para yatırırlar. İşte zamanında gariptir. Ben geçtiğimiz aylarda Paris'teydim. Bu Daguerre'in, yani fotoğraf makinesinin piyasaya sürülebilir nitelikte sanayi fuarında anlatan
ilk makinayı icat eden adamın sponsorluk öyküsünü araştırdım. İlk sponsorluğu neredenmiş biliyor musunuz? Kendi büyüdüğü mahalledeki bir kiliseye yapmış. Özel bir teknik. Normalde kilisenin boyutu dar. Bu bölge halkı da kompleks içinde kiliseyi ayinler sırasında daha büyük göstermek için bir göz yanıltma sistemi yapmış. Onun sayesinde elde ettiği parayla, yani sponsordan gelen parayla makinayı hayata geçirmiş. Bizim eğer İslam aleminde, Orta Doğu'da bu tasarılara para yatıracak, girişimci, cesur insanlar olursa neler yapılabilir? Çünkü beyin yapısı dünyanın her tarafında aynı. Evet, makineyi keşfettik. Dediğim gibi 35 milimetre, 36 pozluk film alan makine, 120 milimetre şu filmi takıp fotoğraf çeken makine. Bugün artık gençlerimiz bunlara ilgi duyuyorlar. Hayyam diye çok meşhur bir yer var İstanbul'da. Fotoğraf dünyasının ikinci eli, daha ucuzunun satıldığı yer. Şu anda akın varmış, akın Hayyam'a. Her genç şu anda klasik telefonla fotoğraf çekip göstermeden uzaklaşıyor. Analog makine alıp çekmeye başlıyor. Peki fotoğrafı çektik. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O fotoğrafı çekiyoruz, götürüyoruz bir fotoğrafçıya. Veyahut da bulunduğumuz bölgede karanlık odası olan bir arkadaşımız var. O karanlık odanın zifiri bölümünde benim dönemimde filmi bununla ve küçük havuzlarda, yani bazı tencere bozuntusu havuzcuklarda elle yıkarlardı. Ama zifiri karanlık olması lazım. Çünkü kırmızı ışıktan da etkilenir. Ama zaman zaman filmin gelişme hızını takip etmek için bizim karanlık odacılar bir sigara çekerler, böyle bakarlar, kapatırlar hemen. Çünkü o sigaranın ışığı bile filmi etkilerdi. O filmin üzerinde bir gümüş bromür var. O bromür ışıktan etkileniyor. Bu insanoğlunun binlerce yıllık kimyagerliği sonucu ortaya çıkan bir alaşım ve hep var. İlklerde camların üzerine koymuşlar, sonradan plastik filmlerin üzerine koymuşlar. Önce yanan cinsinin, sonra yanmayan cinsinin. Ardından bu gümüş bromürü fotoğraf makinesi vasıtasıyla tıpkı gözümüzde olduğu gibi diyaframını, enstantane demek o açılma kapatma süresi, zaman. Fotoğrafı kaydettiğimiz anda o ana kadar görünmeyen cismi makinenin içine hapsettikten sonra onu çıkaran ortam böyle bir kimya. Bunun içine biz böyle rulomuzu, bakın bu 6x6, bu filmi karanlık odada, zifiri karanlıkta içine özeldir. Artık el yordamıyla olmuyor bu iş. Biraz öğrenmek gerekiyor. Bunu öğretmenleriniz, öğreticiler size anlatırlar. Koyuyoruz. Ardından bunu karanlık odada yerleştirip kapağını kapatıyoruz. Bunu insanlar kokteyl aleti diye tanımlayabilirler. Böyle karıştırmaya gerek yok. İçine o solüsyonu koyuyoruz. Bu özel bir solüsyon. O solüsyon filmin üzerindeki kimyayı farklı bir çözümle ayrıştırıyor. Yani üstündeki gümüş bromürün ışığa duyarlı bölümü gelişiyor. O süre içinde belirli bir süresi var. 3 dakika, 4 dakika, ısı önemli bir de. Biliyorsunuz bazı işlemler belirli ısılarda başlayabiliyor. O süre içinde film gelişiyor. Hemen açmıyoruz. Işığa karşı halen duyarlı. Önce bunu böyle musluk altında bir güzel yıkıyoruz. Bol bol yıkıyoruz, yıkıyoruz. Ardından bunun kapağını açıp içine hiposülfit koyuyoruz. Hiposülfit bir kimya, yine bir kimya malzemesi, bir sıvı. Bunun hikayesi çok ilginç. Hiposülfit içindeki artık duyarlılığı azaltıyor ve artık filmi ışığa karşı duyarsız hale getiriyor. Ama bunu yaparken ne oluyor biliyor musunuz? O hiposülfitin içinde gümüş birikiyor. Size çok ilginç bir anımı anlatayım. İlk fotoğrafla ilgili karanlık odamı halamların evinde tuvalete koymuştum. Sirkeciye gidip malzemelerimi almıştım. Bir de Ikarus marka bir agrandizörüm vardı. İlk filmimi yıkadım. Hezimet. İkincisi orta ölçekli. Üçüncüsünde başardım. Başarısızlık her zaman olabilir. Hipolarımı bitirdim. Bir fotoğrafçıya gittim. Ya hipom var mı diye. Sen dedi hipolarını ne yapıyorsun dedi kullandıktan sonra. Atıyorum dedim banyoya. Sen manyak mısın dedi. Keşke dedi atmasaydın. Abi niye dedim. Tabii dedi onları dedi verdiğin zaman sana 1 kilo değil 2 kilo hipo gelir. Yani para verip o zamanki parayla 50 lira verip
almış olduğum 1 kilo hipo yerine o hipo toplayıcılar zaman zaman geçiyorlarmış fotoğrafçılardan. Böyle o zamanlar at arabası arkasına böyle turşu bidonları gibi bidonlarda gidip kullanılmış hipoyu alıyor. Size yerine 2 misli kullanılmamış hipo veriyor. Niye biliyor musunuz? O bidonlar kapalı çarşıya gidiyor. O kapalı çarşıda özel laboratuvarlarda kimyanın bir başka olayı var. Anot katot bilirsiniz. Fizikle kimyanın buluşması. Yani bugün işte akü sistemi. Evet, bu arada Safiye Hanım dedesinden kalma gümüş takımlarını kuyumcu Gülbeddin Efendi'ye getirmiş. Bunu bana gümüş kaplar mısın dediğinde Gülbeddin Efendi o çatal kaşıkları alıp özel bir düzenek içinde kullanılmış hipoksülfütün içine koyduğunda anot katot elektrik verildiğinde o çatallar gümüş kaplanıyor. Yani bu insanoğlunun yüzlerce yıllık kimya ve fizik sevdasının getirdiği, buluşturduğu nokta. Yani siz bir malzeme alıyorsunuz, onu kullanıyorsunuz, kullandıktan sonra değeri 2 misli oluyor. İşte hiposülfütün özelliği. Filmimizi hipoya koyduk, ardından çok yıkadık. Sonra bunu özel kurutma dolabımız yoksa karanlık odamızda çamaşır sermek için kullandığımız iplerin üzerine mandallarla koyar, kuruturuz. Belli bir kurumaya geldikten sonra agrandizör dediğimiz yine fotoğraf makinesi sisteminin bir başka biçimi, içinde ışık kaynağı olan bir mercek sistemiyle karanlık odada bu kez kırmızı ışık altında ışığa duyarlı kağıtlara koyarız. O bir gelişim sürecini tıpkı filmde olduğu gibi sağlar. O süreç tamamlandıktan sonra biz onu o tankların içine koyarız. Orada fotoğraf gelişimini sağlar. Bakarız böyle kırmızı ışıklar güzel oldu mu diye. Ardından hipoya koyarız ki üzerindeki gümüşler gitsin, hiponun içine karışsın, sonra bize para kazandırsın. O fotoğraf orada temizlenir, üzerindeki duyarlılık gider, ışığı açarız. Tabii hesaba bakmak lazım. Filmlerimiz kapalı kutularda, kağıtlarımız kapalı kutularda, fotoğrafın tonunu belirleriz. Eğer açıksa onun bir hesabı var, ışık poz hesabı. Tıpkı makineye giren ışığı obtüratörle ayarladığımız gibi burada bir düğmeli saat sistemiyle biraz daha fazla veya biraz daha az ışık verip o fotoğrafı bir daha basarız. Ama bugün Photoshop'ların yaptığını, yani bizim Ahmet Efendi'nin yüzü açık çıkmış, biz onu biraz koyulaştırmak istiyoruz dediğimizde maskeleme şeklinde ışığı az veya çok verip o fotoğrafın içindeki detayları geliştiririz. Bunlar sonraki dönemlerde baskı teknikleri, ayrıca derslere ihtiyaç var. Evet, kısaca anlattım. Fotoğrafımızı bastık, filmimizi yıkadık. Filmlerimiz arşive girecektir. Onu çok güzel şekilde kesip tozdan etkilenmeyecek bir şekilde özel zarflara, aman saman zarfları olmasın, özel zarflar var. Üzerinde yapışkan olmayan, toz olmayan, gözle görülmeyen, farklı partiküller olmayan zarflar bunlar. Onlara koyup saklayacağız. Ama saklayacağımız yerinde ışıktan, nemden gerçekten uzak olması gerekir. Özel bir muhafaza altında olması lazım. Çünkü filmler çok duyarlı. Evet, şu anda bir kısa anlatımdı. Niye anlattım bunları? Vallahi dün birdenbire dedim ya, kardeşlerimi analog makinelere taleplerini gördüğümde ve orada fotoğrafçı kardeşim Cemil Bey'den bu işe bilgi alma ihtiyacını duyduklarında ben de bir YouTube videomu bu işe alıyorum dedim, yaptım. Biraz uzun olmuş olabilir, sıkıcı olmuş olabilir ama unutmayalım. Fotoğraf makinesi keşfedildi, fazla karamsarlığa gerek yok. İlk kaşiflerinden biri Basralı El Hasan, fotoğrafın keşfinden hemen sonra gezilen ülkeler arasında bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız ve fotoğrafa en çok meraklı Osmanlı sultanlarından biri olan Sultan Abdülhamit. İnanılmaz bir arşivi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Sultan Abdülhamit döneminde yapılan çalışmalar. Fotoğraf dünyasında ödül kazanan çok değerli kardeşlerim var. Hepsini kutluyorum. Farklı bir dünya. Dijital dünyada hemen çekiyorsak, çok çekiyorsak, müthiş çekiyorsak da bu işin öğretmenliği bu az önce bahsettiğim yüzlerce yıllık birikimin bilinmesiyle oluyor.
Meşhur Albert Einstein'ın bir lafı var. Üçüncü Dünya Savaşı nasıl başlayacak Monsieur Albert Einstein demişler. O demiş ki, üçüncü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama dördüncüsü olursa taşla, sopayla olacaktır. O yüzden bizim manuel birikimlere, yani başlangıç bilimine, başlangıç ölçüsünde var olan değerlere, kullanımlara, metotlara, dolayısıyla bilgiye ihtiyacımız var. Güzel, parlak fotoğraflarla buluşmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşüyoruz. Sağlıcakla kalınız.